Parmağımı da bir güzel kestikten sonra artık hocam. Pasmanika'ya biner kaçarız. Mini nasıl indiriyoruz sarıdan? Hoppala. Yabani eşekler. Ne yapıyorsunuz? He? Bunları teker teker masaya. Çöpleri de topladık. Buradaki çöpleri gidiyoruz şimdi. Bozcaada'nın domatesçisi geldi. Domatesler 10 lira. Devam et. Bu da bizim eşeğimiz. O zaman başlayalım. Selam, biz iki tek kişi. Videomuza geçmeden kanala abone olmayı unutmayın. Evet, herkese selam. İki tek kişinin çok şık ailesi. Bugünkü konumuz Motosiklet. karavanda motosikleti konuşacağız arkadaşlar. Ne gibi kolaylıkları var? Ne gibi olumsuzlukları var? Bunları teker teker masaya yatıracağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Bizi Instagram'dan takip edenler daha iyi bilirler. Bizim 2 tane scooter'ımız var. Biri 50 cc, biri 125 cc. Adlarını da söyleyelim lütfen. Beyaz olanın 50 cc olanın adı Minik. Sarı olanın 125 cc olanın adı Pasmanika. Pasmanika. Rizeliler beğen butonu çöksün. Pasmanika nedir? Pasmanika nedir? Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Şimdi öncelikle ben Minik'in hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum ya. Bahset. Minik var ya arkadaşlar, bu karavanın yapılışında Çağla'yla beraber valla bildiğin nakliyeci gibi çalıştı, öyle söyleyeyim. Nereye gittik ya? Vallahi. Nerelere gittik? Tabi mükafatını aldı, o da bizimle nerelere gitti yani. Minik'in hikayesini merak edenler Instagram'da biz böyle Minik diye sabitledik. Evet. Onunla ilgili paylaşımları, bu karavan yapım sürecindekileri de. Ne maceralar. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi geçelim motosiklet meselesinin detaylarına. Şimdi biz karavanımızı ilk yaptığımızda bizim motor taşıma aparatımız yok. Evet. Mini, yani o 50 cc olanı biz içeride taşıyorduk. Aha da tam benim oturduğum yerde burada. Öyle 2 sene mi 3 sene mi öyle gezdik. Evet. Yani karavanın içinde gezdik. Ama yani indir, dışarı çıkar, içeri al. Bu bizi yoruyordu. Gerçekten yoruyordu. Evet, gittiğimiz yerlerde büyük kolaylıktı ama karavanla yolculuk esnasında da hani içeride hareket alanı daralıyordu. Ayrıca diyelim ki burada bir gün kalıyorsun. Yine indirmek zorundasın aşağıya. Yani sıkıntı oluyordu bizler için. Tabii biz dedik ki ya 75 kilo indirir kaldırırız koyarız falan ama yani tamam uzun, yani 3-4 gün kalacaksanız bir yerde problem yok. Ama 2 gün kalıp bir gün kalıp ertesi gün yola çıkacaksanız büyük sıkıntı. Çünkü hem buradaki Çağla'nın dediği gibi alanı öldürüyor, hem de yani indirmesi kaldırması eziyet olabiliyor. Biz artık dedik ki bizim bir motor taşıma aparatımız olsun. Geçtiğimiz yaz yola çıkmadan önce motor taşıma aparatımızı aldık. Ve iyi ki almışız. Evet. Çok memnunuz. Yani büyük bir rahatlıkmış meğer yani. İçeride taşımakla dışarıda taşımanın arasındaki fark koskocaman bir fark. Bir de bizim aparatımız böyle fit açılıyor yani. Evet. Bagajdan bir şey almak için de motoru bir daha indirmene gerek yok. O da çok hoşumuza gidiyor. Şimdi ben de motosiklet taşıma aparatının detaylarına değineyim, teknik kısımlarına. Şimdi bizdeki 150 kiloya kadar çok rahat taşıyabilen bir motosiklet aparatı. Çağla'nın dediği gibi açılabilir tarzda. Dolayısıyla bagajdan bir şey alacağımız zaman bir tane pin var. Onu söküyorsunuz, açıyorsunuz ve içeriden bir şey alacaksanız alıyorsunuz. O konuda biz hani 150 kilo bizim için yeterli deyip sabit bir motor taşıma aparatındansa böyle açılabilen bir tane tercih ettik. Dilerseniz siz de 200-250 kiloya kadar taşıyabilecek kapasite motosiklet taşıma aparatlarına sahip olabilirsiniz ama bizim aracın elverişli kısmı, daha doğrusu bizim araç böyle bir aparata elverişli olduğu için biz bu tarz yaptırdık. Yalnız 200 kiloluk olanların açılma özelliği yok. Daha çok onlar sabit. Evet. Çünkü güvenlik açısından da çok da açıkçası önermiyorlar. Biz dediğimiz gibi 150 kiloluk olanı alıp aracımıza taktık ve yollara o şekilde çıktık. Şuna da değinmek istiyorum. Başta aslında değinmemiz gerekiyordu. Neden hani bir motora ihtiyaç duyuyoruz? Evet, en önemli mesele bu zaten. Aslında en önemli mesele bu. Bizimkisi motokaravan. Bir yere gittiğin zaman atıyorum su almaya gitmek istiyorsun. Bir daha karavanı çıkarmak istemiyorsun. Market alışverişine gitmek istiyorsun. Hani karavanın VC'sini boşaltmak istiyorsun. Çamaşır yıkamak istiyorsun. Gibi. Bir önceki bölümümüzü de izleyenler bilir yani. Ne Karavanın kadar zorlukları kısmında da değinmiştik. Bu yüzden insan bir tane motora ihtiyaç duyuyor. Yani motokaravanı olanların bence bir tane motoru olmalı diye düşünüyorum. Yani küçük bir scooter arka tarafta bulunuyorsa biraz daha içiniz rahat. Yani bazen öyle bir durum geliyor ki
beni biliyorsun, parmağımı kesmiştim. Evet. Gittik tetanoz aşısı için sağlık ocağına hemen atladık motora gittik. Yani acil bir durumda da yani motokaravanla hareket etmekten daha hızlı bir çözüm oluyor. Çünkü ister istemez karavanda yayılıyorsun dışarıya doğru. Etrafı topla, eşyaları sabitle bilmem ne. Sonra yola çık, zaman kaybı. Evet. Allah korusun acil bir durum olması durumunda hemen kişi de motosiklet kullanmayı biliyorsa ki bizde öyle. Hemen motora atlayıp zınk diye gidebiliyorsunuz. Böyle bir artısı da var. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Sizin de karavanla ilgili merak ettikleriniz varsa, hani nasıl oluyor, şu konu nasıl, bu konu nasıl, bu bölümümüzün altına yazarsanız bir sonraki paylaşımlarımızda da Evet. ona değinmiş oluruz. Geçen videoda çok güzel katkılar vardı yorumlar kısmında. Yine aynı şekilde buradan da bize sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Ben şimdi motosiklet taşıma aparatının arkadaki motoru indiren kaldıran kişi olarak yani kolaylığından, zorluğundan bahsedeceğim. Şimdi 125 cc olan Pasmanica'yı, sarıyı arkaya yüklemek tabii ki takdir edersiniz ki 115-120 kilo civarında olduğu için daha zor. Ama 50 cc'lik scooter yani 75 kilo ağırlığında olduğu için hemen çok pratik bir şekilde yerleştirilebiliyor. Biz ilk başta hani 125'liği getirelim, etrafı gezeriz falan diye düşündüğümüz için 125'lik motorumuzu getirdik. Ki zaten çok güzel de faydası oldu bize. Çok da güzel gezdik ettik ama yani böyle hani ben bakkala gideyim, ufak tefek işlerimi göreyim falan diyorsanız bence 125 cc'ye de gerek yok. Evet. Bunun sigortası var, bilmem nesi var. En azından B sınıfı ehliyette 50 cc'yi sadece MTV'sini ödeyerek ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bu da benden size tavsiye. İlla 125 cc olacak diye bir kaydı yok. 50 cc bir motorda çok rahat işinizi görür diye düşünüyorum. Ha, bizim gibi biz işte karavanı birkaç günlüğüne bir yere sabitleyip çevre ilçeleri veya çevrede gezecek yerleri gezeceğiz diyorsanız o zaman 125 cc iki kişi çok rahat dağ bayır çıkarsınız. Onu da söyleyeyim. Çok önemli bir noktaya değindi. Yani amaç markaya su ihtiyacı ise 50 cc. Evet. Ama hani bir yerleri gezmek, yakın yerleri gezmek işin içinde varsa kesinlikle Evet. 125 cc'yi tercih etmelisiniz. Yani bunların hiçbirisiyle uğraşmak istemiyorsanız e-scooter'lar var. Yani elektrikli scooter'lar var. Ama onların amortisörlerini alın. O amortisörlü scooter'larda çok rahat işinizi görür. Açıkçası sizin tabi bu konularda e-scooter tecrübesi olanlar falan varsa yorumlar kısmında da tavsiye niteliğinde önermem şeklinde de yazarsa çok da güzel olur. Şunu da belirtmek isterim ki elektrikli scooter'ı ben çok tavsiye etmem. Onu elektriğe tak, dolmasını bekle. Zınk git 2 dakikaya Evet. benzinini doldur daha iyi diye düşünüyorum yani. Yani bir tabii elektrikli scooter toprak yollarda da gitmesi zor. Sıkıntı yani. Çünkü bizim gittiğimiz yerlerde çoğu zaman stabilize yollar oluyor. Ama scooter'la biz rahat rahat gidiyoruz, geliyoruz yani. Kesinlikle önerdiğimiz bir şey. Yani eğer imkanınız varsa, maddi imkanınız varsa, motokaravanınızın yapısı da motosiklet taşıma aparatına yeterliliği varsa arkaya bir tane aparat yaptırmakta fayda var. Bir de bu bir sürü motosiklet aparatı yapan yerler var. Yani bu sizin tamamen ne beklediğinize, tercihinize kalmış bir şey. Biz güvenli olması açısından işte ışıklandırmaları, sinyalleri, işte plakalı vesairesi olsun diye her şeyini tam set şeklinde yaptık. Çok da memnunum. Çok da memnunuz yani. Zaten Instagram'dan bize soruyorlar nereden aldınız, ne ettiniz falan diye. Oradan da yine sorarsanız iletişim numarası vesaire bırakabiliriz. Memnun kaldığımız şeylerin bahsedilmesinde beis görmüyorum yani. Çok şükür ki memnun kaldık. Yalnız. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bir videoda minik için demiştin ya. Bu da bizim eşeğimiz. Bu da bizim Çok eşeğimiz. gülecektim, gülmemek için kendimi soruşturdum. Aynen, o da bizim eşeğimiz. Ya vallahi bak, bu karavanın yapılışından yani şu ana kadar bile yani elimiz ayağımız, tabiri caizse ben bazen ona o bizim eşeğimiz diyorum. Yani ben onunla fındık mı taşımadım, işte Çağla su deposu mu taşımadı, neler taşıdım Neler neler. var? Hepsi o sabitlerde var Evet Instagram'da. ya, Instagram sabitlerde var. Muhakkak göz atmanızı öneririz. O yüzden ben bazen bu da bizim eşeğimiz diye söylüyorum. Bu da bizim eşeğimiz. Sağ olsun bizi gaz teli kopması dışında çok az yolla bıraktı. Çok şükür. Kaç bin kilometre yolla biliyor musun? 22 bini, 23 bini. 22-23 bini devirdi ama şimdi Çağla'nın son şeylerden haberi yok. Geçen de söyledin. Kilometre telini kopardım. 2 gün önce söyledim. Evet.
kilometre telini kopardım ama yaklaşık 2,5 aydır kilometre teli kopuk ve ben her gün nereden baksanız 6 kilometre gidiş geç 12 kilometre yol yapıyorum. Yani 24.000'i falan geçmiştir diye düşünüyorum. Altını çizmek istiyorum. Çin malı bir motosiklet ama 2019'dan beri elimiz ayağımız ya. Çin malı deyip geçmek lazım. Geçmemek lazım. İş görüyor. Yağını suyunu bak. Tamam. Ya Çağla'nın çok komik inceleme videosu falan da var şeyde. Sen YouTube'da. söyledin. YouTube'da. Yani benim de var, Çağla'nın da var. Böyle bu Çağla uzun dönem kullanıcısı olarak inceledi. Ben de tanıtım olarak izlemiştim. Çok eski Çok zamanlarda. Onun da böyle kartını şuraya bir yere bırakırım. Oradan da bakarsınız. Vallahi orada bir tane sahne var. Ona bayılıyorum. Hangisi? Tam ben motosiklet anlatırken arkadan teyze bisikletle Hadi duvara çarpıp ya. düşüyor ya. Onu da biri yazmış var. Ya Biz onu biz fark görmedik etmemiştik. videoyu editledikten yani YouTube'a koyduktan sonra bize yazdılar. Dediler ki arkadaki teyze Gördünüz mü? gördünüz falan. Biz görmedik bile editlerken. İnanılmazdı. Başka ne eksisi var? Hayatım başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Güzel anı biriktirdik minikle. 6 aydır kullanamasam da Evet. yokluğu bende büyük bir Eksik. yokluk yani. Yokluk, yani. vallahi. Gerçekten yokluk. Çok zorlanıyorum. Yani evet, İstanbul'da bizim için elimiz ayağımız motosikletler. Arabamız uzun zamandır yok. Motorlarımız var. O yüzden motosiklet, karavancı olsak dahi motosiklet ve motosiklet hikayelerimiz hayatımızın bir köşesinde her zaman olacak. Bu bölümde de size karavan ve motosikletle ilgili bildiklerimizi, tecrübelerimizi anlatmış olduk. Kendinize iyi bakın. Bizim bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Evet ya, bak her videoda söylüyorum. Şimdi abone olmadan geçenler ciddi bir kayıp ya. Ya şimdi mesela geçen iki videoyu attığımızda 4-5 bin kişi falan izlemiş. Yalnız bunun %83'ü abone olmadan kanalı terk etmiş. Yani bize destek olmak için lütfen kanala abone olursanız seviniriz. Yani beraber büyüyelim. Güzel şeyler olsun. Değil mi hayat? İnşallah. Ha, lütfen ya. Kanala abone olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.